Evet arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4. 2 de burada vida var. Toplam 6 tane vida söktük. Yıldız tornavida kullanıyoruz burada. Evet. Gördüğünüz gibi buralar komple toz içinde. Şimdi asıl çok tozlu olan bölge bunun altında yer alıyor. Birazdan bunu söyleyeceğiz. Motor bölmesini kenara ayırıyorum. Burada Torx tornavida kullanmamız gerekiyor. Bunlar yıldız değil. Bunların başı, bu vidaların başı farklı. Evet, burada gördüğünüz gibi uzun vidalardan 3 tane söktük arkadaşlar. Şimdi burada yine Torx başlı 4 tane daha vidamız var. Şimdi onları sökelim. Çok fazla kir var. Bunlar tabi Dyson'ın emiş gücünü düşürüyor. Bunları birazdan ben temizleyeceğim. Ve videomuza, sökme işlemimize devam edeceğiz biraz sonra. Evet arkadaşlar, şimdi şu aparatı sökmek istiyorum. Burada yine bir Torx başlı vidamız var. Evet arkadaşlar, bu bölüm Dyson'ın siklon bölümü. Burayı sökmek, sökmesi en zor olan bölüm, onu söyleyebilirim size. Öncelikle şurada yapıştırıcı uygulanmış bir bölge var. Şöyle bıçakla arasına girip baştan sona kadar gitmenizi öneriyorum. Sonra şuradaki bölgeye yukarıya doğru baskı uygulayarak şu şekilde, gördüğünüz gibi burası ayrıldı. Şuradaki şu boşluğu görmeniz lazım. Burayı ayırdıktan sonra şöyle ince bir şeyi şu üst bölgeye, şu yukarıya sokmamız gerekiyor. Şimdi şuradan pense yardımıyla dışarıya doğru çekerek çıkarmaya çalışacağız. Evet, bu şekilde. Bu kabloya dokunmayın. Bu kabloyu buradan sökmeniz zaten çok zor. Yani o kablo sökümüne hiç girmeyeceğim. Zaten onunla işiniz de yok, temizlik yapmak için. Şimdi burada yine Torx başlıklı vidalarımız var. Onları sökerek başlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bu daha önce söktüğümüz vida, bu şimdi söktüğümüz vida. Yani bu deliklerin yerlerini lütfen karıştırmayın tekrar monte ederken. Zaten gördüğünüz gibi bu delik buraya karşılık geliyor. Burası ikinci aşamada şu an söktüğümüz yer. O şekilde hata yapmazsınız. Evet, vidalarımızı söktük. Evet. Gördüğünüz gibi burası da çok kirli.
buranın temizliğini de yapacağım arkadaşlar. Bakın en kirli bölge, genelde Dyson'larda en kirli bölge burası oluyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve makinenin emiş gücünü en çok etkileyen bölge burası. Hem altı hem üstü. Oldukça kirli gördüğünüz gibi. Burayı da havayla genelde temizlemek daha mantıklı, hava tabancasıyla, ama öyle bir imkanınız yoksa şöyle bir fırça alın elinize. Fırçayla buraları sürerken aynı zamanda elektrik süpürgesiyle de bir yandan çekin. Fırça kullanmadan yeteri kadar temizleyemezsiniz. Mutlaka fırça kullanın. Fırça kullanarak temizleyebilirsiniz. Siklonu da söktük arkadaşlar. Şu an videoyu burada bitirmek istiyorum. Biraz sonra ben temizliğine geçeceğim. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.